Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan Usta'nın Lezzet Sofrası kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir güne başladık. Yine yemeklerle başladık. Arkadaşlar, yemek yapmayı sevenlerin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şefiniz kilis tava yapacak. Allah nasip ederse hep beraber yapalım. Bu güzel tarifi beraber uygulayıp bu güzel lezzeti de beraber yiyelim. Şimdiden yapacak ve deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Değerli dostlar, hemen püf noktalarını anlatmaya başlayalım. Buyurun daha fazla beklemeyin. Hemen başlayalım videomuza. Arkadaşlar, öncelikle patlıcanımızı bir kesip hazırlayalım. Bakın şöyle 3 tane patlıcan kabuklarını tamamen soydum. Bunu ister küçük kesin, ister ince uzun kesin, isterseniz de közleyin. Ama bu patlıcan içi lazım. Ben şu şekilde bugün yuvarlak kesmek istiyorum. İsterseniz bakın ince uzun da kesebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle ama ince kesmeye çalışın arkadaşlar. Patlıcanlarımızı böyle kestik. Şimdi bunu suda bekleteceğiz. Buraya şöyle tuzumuzu atalım. Bolca tuz atabiliriz. 2 çay kaşığı atıyorum. Ben buraya da karabiber atacağım. Ustam, karabiber nereden çıktı? Hiç duymamıştık. Sanki böyle söylüyorsunuz. Arkadaşlar, bizimle bir farkımız olsun. Karabiber patlıcana lezzet veriyor. Ben suda bekletirken tuz ve karabiber aynı anda kullanıyorum. Patlıcanımızı tuzlu suda bir 20 dakika bekletirken diğer malzemelere biz başlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, bakın. Kapya biber bir tane, 2 tane yeşil, 1 tane soğan. Bunları önce şu bıçağımdan normal küçük keseceğim. Daha sonra bakın arkadaşlar, böyle küçük bir zırh almıştım. Veya daha büyük zırh. Arkadaşlar, böyle güzel malzemeler evinizde bulunsun. Bunlarla tam bir kebapçı havası olacak. Zırhtan geçireceğiz. Eğer bunları robottan geçirirsem fazla sulanacak. O dokusunu kaybedecek. Lezzetini kaybedecek. O yüzden mümkünse bakın böyle ev ortamında kullanabileceğiniz, böyle devasa değil de bu şekilde küçük zırhlardan alabilirsiniz. Çok da pahalı şeyler değil. Yani artık mutfakta kendinizi biraz şımartın. Kendinize böyle ufak tefek hediyeler alın. Ben genelde her ay evime böyle değişik şeyler almayı seviyorum. Arkadaşlar, hemen başlayalım. Kapya biber, yeşil biber. Bunları şöyle gelişi güzel küçük keselim. Evet arkadaşlar, soğan, biber ve kapya biber. Öncelikle bunlar, bakın domatesi de koyacağız ama domatesi şimdi koymadım. Çünkü bunları küçük keserken domatesi fazla ezerdim. Suyu çıkardı. Domatesi daha sonra kullanacağız. Öncelikle bakın şöyle kendinizi bir kebapçı ortamında sanıp bir kebapçı ustası gibi bakın. Ben bunu çok seviyorum. Bakın, bunu zırhtan geçirebilirsiniz isterseniz. Şöyle küçük soğan zırhı bu. Bundan şöyle de vurabilirsiniz. Bakın. Bunlar mutfakta keyif aldığınızı gösteren keyifli dakikalar arkadaşlar. Ben çok seviyorum bunları. Özellikle böyle soğan salatası, acılı ezme, kebaplarda bunlar kullanmak, bunlar çok hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar, ben şimdi hepsini zırhtan geçireyim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Kapya biber, soğan ve yeşil biber. Burada zırhtan çekip ayırdım. Bakın burada 2 tane domatesi de öncelikle şöyle küçük kesip daha sonra zırhla hep beraber tekrar geçireceğim. Arkadaşımızı da aldık. Burada maydanoz var. Ben yazın maydanoz kullanıyorum. Genellerde kilis tavada seviyorum. Arkadaşlar, kilis tavada yazın patlıcan, kışın da patlıcan olmadığı için patates kullanıyorlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi değerli dostlar, sarımsak var. Bunu da halledelim öncelikle. Sarımsağımı kesip sırttan geçirebilirim ama öncelikle ben bunu bakın burada döveceğim. Arkadaşlar, eski usul yemek yapıyorum. Bunun üzerine biraz daha tuz,
Eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı tarzda yemek yapmayı seviyorum. Yenilikler açık olsam da eski usullerden de vazgeçmiyorum. Bunu güzel tuz koydum arkadaşlar. Neden koydum? Hem sıçramayacak hem de lezzetine lezzet katacak. Siz de böyle bir tutam tuzunuzu koyun ve bunu böyle güzelce dövün. Bunu dövmesi de bir zevkli oluyor arkadaşlar. Evet değerli dostlar, şimdi tüm malzemelerimizi zırhtan geçirmeden önce bakın şu soğan ve kapya biberin olduğu harcı şöyle bir suyuna sıkmak istiyorum. Suyu da gitsin. Şu gördüğünüz kebapçı harcı var ya, işte bunu zırhtan geçirmek o kadar lezzetli olacak ki çok değil, çok da ezmeden bunları biraz zırhtan geçirelim. Şimdi arkadaşlar tüm malzemelerimiz zırhtan geçti. Bakın şimdi ben bu tepside pişireceğim. Malzemelerimi pişireceğim tepsiye alacağım arkadaşlar. Bu da püf noktası. Çünkü birazdan ben kıymayı da burada güzelce harcımla buluşturacağım. Bu lezzet bu tepside kalacak. Aynen bu tepside de pişireceğim. Lezzeti kaçırmayacağız yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda harcımızı tavamıza aldık, tepsimize aldık. Burada kıymamız var. Benim bu 400 gram kıyma aldım. Arkadaşlar bunun kıyması kuzu kıyma olacak. Tek çekim olacak. Orta yağlı. Şimdi kıymamızı ve malzemelerimizi birleştirelim. Bakın hiç baharat attım mı? Atmamıştım. Şimdi buraya neler gelecek? Arkadaşlar içinde ne vardı? Soğan, sarımsak, kapya biber, yeşil biber, maydanoz ve 400 gram kuzu kıyma. Ondan sonra buraya tuzumuzu atıyoruz. Tuz buna lezzet verecek. Ben şöyle 2 çay kaşığı tuzumu attım. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buraya arkadaşlar karabiber de şöyle çok yakışır. Şöyle atıyoruz. Bu ikisi olmazsa olmaz. Arkadaşlar kimyon atan var, atmayan var. Ben kimyonu çok az atacağım. Şöyle bir kaşığın ucuyla sadece lezzet alayım diye bakın şöyle. Bu isteğe bağlı, atmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şurada bir yemek kaşığı salçam var. Ustam bu salça neli? Hem biber hem domates karışık. Çok da fazla salça koymuyoruz. Koyduk. Arkadaşlar şimdi bunu güzelce yoğuralım değerli dostlar. Bunun tüm malzememizi şöyle bir ben 10 dakika boyunca yoğuracağım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi yaptığımız bu harcı şöyle boş bir kaba alalım. Buradaki bütün lezzetler dediğim gibi tavanın içine kaldı. Bu tavayı yıkamıyoruz. Sakın yıkamayın. Aynen bu şekilde patlıcanları suda bekletmiştim. Şöyle suyunu süzdüm. Tekrar yıkadım. Şimdi bu taban bölümüne patlıcanları dizelim. Patlıcanlara bakın şöyle tuzunu verelim. Tuz koymamıştık. Şöyle tuzunu verelim. Bir de buraya karabiber verelim arkadaşlar. Patlıcan karabiberi sever. Lezzet verecek. Şöyle verdik. Değerli dostlar buraya zeytinyağı, biraz yağdı. Yağı görsün şöyle. Elimizde şöyle bir ovalım. Şimdi şöyle tepsimizin altına bir yatak yapalım. Patlıcan yatağı. Güzelce her tarafına gelsin. Evet, Şef Ramazan Usta'dan geliyor. Güzel bir kilis tava tarifi. Şu kenarları boş kalsın. Onu birazdan anlatacağım neden boş bıraktığımı. Şimdi arkadaşlar harcımızı alıp elimizde şöyle sıkıp şöyle yavaş yavaş her tarafına gelecek şekilde bırakalım. Evet. Arkadaşlar Instagram adresimi de yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şöyle hazır. Şöyle parmaklarımızla şöyle delikler yapalım bakın. Bunu niye yapıyorum? Her tarafı aynı mı onu göreceğim. Çünkü bir tarafında
kıymalı harcı fazla olur, bir tarafın az olursa o zaman ne olur? Bir taraf iyi pişer, bir taraf iyi pişmez. Şöyle kontrol edelim. Bakın evet eşit. Şu anda tabi delikleri kapatalım. Kapatalım arkadaşlar. Şu anda hazır. Bakın şu kenarlarını da şöyle biraz boşluk yapıyoruz. Evet, bu püf noktalar gelsin. Bakın ne kadar da güzel oldu. Bunun üzerine herhangi bir sos, su dökmüyorum. Çünkü bakın zaten domatesin ve diğer malzemelerin suyuyla beraber kendi suyunda pişecek. Soğanı da bakın şöyle biraz küçük küçük keseceğim. Çok da büyük yapmayacağım. Sizler arpacık soğanıyla da yapabilirsiniz. Tabi arpacık soğanı yapmadan önce arpacık soğanınızı önce bir hafiften şöyle bir soteleyip öyle koyun derim. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizi bakın bu soğanları böyle kenarlara gelecek şekilde yapıyorum ben. Kenarlarını o yüzden böyle boşluk bıraktım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle önce kesmemiz lazım. Kaç parça istiyorsak hem daha güzel bir görüntü oluyor hem de fırının aynen bu şekilde çıkacak. Şimdi domateslerimizi koyalım. Arkadaşlar bunlar Kilis'te o bölgelerde çarşı yemeğidir. Hani gidersiniz kasaba bu malzemeyi hazırlatırsınız. Hemen orada mahalle fırınlarında pişirirsiniz. Çok da lezzetli olur. Esasında orada yemek lazım ama tabii her zaman gidemiyoruz. Bizler de evimizde nasıl yaparız? O yüzden Şef Ramazan Usta bunun tarifini verdi. Arkadaşlar sizlere bir püf noktası daha vereyim. Bakın çok az zeytinyağı bıraktım. Niçin? İşte bunun için. Bakın arkadaşlar şu soğanların üzerine biraz zeytinyağı gezdirirseniz bunu da herkes söylemez. Bu daha lezzetli olacak ve daha güzel pişecek. O yüzden böyle zeytinyağıyla soğanlarımızı gezdirdik. Kalanını da şöyle döktüm. Kilis tavamız hazır. Ne yapıyoruz? 180 derecede bir 30-35 dakika pişirelim. Evet değerli dostlar bakın yemeğimiz fırından çıktı. Ben şöyle bir yakın çekimde alıyorum. Çok da güzel piştiler. Bakın sürenin sonuna geldik. Bu hafta şefiniz kilis tava hakkında püf noktalar verdi. Detaylı bilgilerle kilis tavayı anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz bakın burası önemli. Beğen tuşuna bir defa basalım. Yorum bölümüne emoji olur, yorum olur, eleştiri olur. Hatta çiçek dahi olur arkadaşlar. Evet bir çiçekle gönderseniz ben kabul ediyorum. Yeter ki yorum bölümüne bir şeyler yazın arkadaşlar. Değerli dostlar gelecek videomuzda görüşmek dileğiyle.